İnsanlar göremedikleri, duyamadıkları, hissedemedikleri doğaüstü varlıkların varlığına inanabiliyor. Üstelik onlarla bir takım yöntemler aracılığıyla iletişime geçebildiklerini dahi iddia edebiliyorlarsa o varlıklar gerçekten var mıdır? Bu konu hakkında düşüncelerinizi bana en az 3 sayfa olmak şartıyla yazıp sunmanızı istiyorum. Ders bitmiştir arkadaşlar. İyi günler. 2 saatlik blok ders bittikten sonra Görkem Hoca'nın verdiği ödevi hızlı hızlı not defterime yazdım. Sınıftan en son çıkmamak için acele ederek toparlandım ve herkese iyi akşamlar dileyerek sınıftan çıktım. Kantine inip her zaman olduğu gibi sıcacık şekersiz çayımı aldım ve durağa doğru yürümeye başladım. Adım Eftelya Denizci. İzmir'de bir devlet üniversitesinde psikoloji bölümü son sınıf öğrencisiyim. Annemlerin evi üniversiteme uzak olduğu için nezih bir mahallede 2 katlı, ahşap ve 3 odalı öğrenci evinde tek başıma yaşıyorum. Hedefim öğretim görevlisi olarak üniversitede kalmak. Yapmaktan en çok hoşlandığım şeyler ise kitap okuyup korku filmi seyretmek. Evet, normalde çoğu kız korku filmlerinden köşe bucak kaçarken ben kahkahalarıyla korku filmi izliyorum ve bu davranışım nedeniyle çoğu insan tarafından yargılanıyorum. Saat 6 civarında olduğu için tıklım tıklım olan belediye otobüsünde zar zor da olsa bindim ve o çok sevdiğim mahalleme doğru yürümeye başladım. Mahallenin girişine geldiğimde yorgun olmama rağmen dayanamayıp Şirin teyzenin kitap ve film DVD'si sattığı küçük dükkana doğru adımlarımı hızlandırdım. Havada asılı olan kara bulutlar sonunda kararlarını vermiş, yağmur damlalarını yeryüzüne bahsederken ben çoktan farklı bir dünyaya kapılarımı açmıştım. Yaklaşık 40 dakika sonra elimde tuttuğum poşetin içine yer edinen korku filmim ve cinayet kitabım ile evime doğru yol almaya başladım. Bir dakikalık bir yürüyüşten sonra nihayet evimin önüne gelmiştim. Elimde anahtarlarla tam kapıyı açıp içeriye girecekken kolumdan tutulmam ve geriye doğru çekilmem bir olmuştu. 3 yıldır peşimi bırakmayan, bana saplantılı derecede aşık komşum, Çağlar her zamanki gibi yine karşımdaydı. Onu tarif etmem gerekirse sarışın, uzun boylu ve renkli gözlü bir çocuktu. Yakışıklı sayılabilirdi ama bu benim için bir önem arz etmiyordu. Benim için sadece kapı komşumdu. Ama Çağlar bunu bir türlü anlamıyordu. Belki de bir erkek olarak reddedilmeyi kabullenemiyordu. Yine her zamanki konuşmalarımızdan birini gerçekleştirecektik biliyordum. Ve bıkkın bir nefes vererek Çağlar'ı dinliyormuş gibi yapmaya başladım. Başka türlü onu başından def edemezdim. Eftelya merhaba. Gördüğün gibi yeniden kapına geldim. Sana yalvarmam mı gerekiyor? Ya da ne yapmamı istiyorsan söyle yaparım. Ama ne olur ikimize bir şans ver. Senin için her şeyi yapmaya hazırım. Seni her şeyden çok seviyorum. Gözlerimi devirip kollarımı birbirine bağladım. Kızgın gözlerle karşımdaki laf söz dinlemez adama baktım. Sinirlerime hakim olamayıp bağırarak konuşmaya başladım. İstemiyorum seni. Anla artık istemiyorum. Bırak peşimi. Yoksa bu sefer gerçekten polise gidip şikayet edeceğim. Bu sözlerim Çağlar'ı çileden çıkarsa da kendisine gelmesi için söylemek zorundaydım. Çağlar derin bir nefes alıp beni belimden tutarak kendisine biraz daha yaklaştırdı. Nefesini sağ omzuma vererek konuşmaya başladı. Aklınca beni böyle yöntemlerle etkilemeye çalışıyordu. İstediğin yeri şikayet et Eftelya. İstediğini çağır. Sen eninde sonunda benim olacaksın. Ve işte o gün geldiğinde bana karşı koyduğun bu günlerine lanet okuyacaksın. Sarf ettiği sözlerden sonra sinirlerim zirveye tırmanmıştı. Benimle böyle konuşma cüretini nasıl gösterebiliyordu? Hızla Çağlar'ı kendimden uzaklaştırıp yüzüne okkalı bir tokat attım. Elimden başka bir kaza çıkmaması için titreyen ellerimle anahtarın tahta kapının kilidine sokup hızla çevirdim ve kapıyı açıp bir hışımla içeriye girdim. Daha sonra da aynı hızla yüzüne kapattım. Artık şu lanet okulun bitmesini ve şu Çağlar salağının olduğu mahalleden kurtulmak istiyordum. Tamam, mahallemi çok seviyor olabilirdim ama her gün yaşadığım bu anlamsız tartışmalardan bıkmıştım. Onu istemediğimi daha kaç kere söylemeliydim. Sinirle evimin lambalarını yaktım ve aç karnımı doyurmak için mutfağa gidip söylenerek yiyecek bir şeyler yapmak için işe koyuldum. Çağlar gözlerini sinirle kapatmış, yediği tokadı hazmetmeye çalışıyordu. Tam 3 yıl boyunca Efterya'nın sevgilisi olması için yapmadığı şey kalmamıştı. Onu ilk gördüğü an anlamıştı hayatının kadını olacağını. Aşkın ilk cemrelerini o düşürmüştü kalbine. İlk onu sevmişti yürekten. Bir ümit girip duygularını kendisine açtığında Eftelya tepki gösterip bunu kabul etmemişti. O da bir süre kenara çekilmiş, kabullenmesini beklemişti ama o gün hiçbir zaman gelmemişti. Annesinden sonra dünyada en çok sevdiği kadın tarafından yıllardır aldığı olumsuz yanıtlar sonunda sabrı bitme noktasına getirmişti. Onu her şeyden çok istiyordu. Sonunda ölüm olsa bile bir günde olsa kendisinin olmasına razıydı. Ama o bunu bile göremiyordu. Bu haline bir kendisi değil, annesi de çok üzülüyordu.
ve bundan 4 gün önce kendisine bir hocanın adresini vermişti. Hasan Hoca büyü işleriyle uğraşanlar tarafından çok iyi bilinirdi. Sıradan insanlarca tanınmazdı. Yaptığı kuvvetli büyülerle ününe ün katmış, kerametli birisiydi. Çağlar kararını vermişti. Eftalya kendisini reddettiyse o da bu hocaya gider kendisine büyü yoluyla aşık ederdi. Kararlılıkla evine doğru yürüyüp kasasına iyi bir miktar para alıp arabasına atladığı gibi yola koyuldu. Geri dönüşü olmayacağını bilerek. Yaptığı yolculuktan sonra ormanlık bir alanda 2 katlı bir evin önünde arabasını durdurdu. Park ettiği arabasından indi ve etrafı incelemeye başladı. Ev harabelerden de beter durumdaydı. Duvarları yıkık dökük olsa da yine de ayakta kalmayı başarmıştı. Yalnız hemen yanındaki incir ağacının altına duran çeşme sapasağlamdı. Ormanın içinde olması gizemli ve ürkütücü bir hava yaratıyordu. Yanına aldığı bol miktardaki parayı kontrol ederek evin kapısının önüne geldi ve çürümeye yüz tutmuş tahta kapıyı 3 defa çaldı. Kapıyı bir insan açmasını beklerken kendiliğinden açılınca korksa da belli etmemeye çalıştı. Eşikten geçip evin giriş bölümüne göz gezdirdi. Kapı kendiliğinden kapandığında elinde olmadan sıçramıştı. Bundan olacağını çok iyi biliyordu. Bir de cinlerin korkuyla beslendiklerini. Bu nedenle elinden geldiğince sakin olmaya özen gösteriyordu. Evin eski ve bakımsız olan girişi ağır bir rutubet kokusu ile ciğerlerini yakıyorken çürümüş tahta parçalarının arasından sızan soğuk içini ürpertiyordu. Etrafta kimsenin olmaması hocanın hangi odada olduğunu anlamasını zorlaştırıyordu. Çevreye göz atarken üst kattan merdivenlere atılan bir toprak testi ile hocanın üst katta olduğunu anlamış oldu. Bu işareti hocanın cinlerinin verdiğini de. Kırık ve rengi solmuş merdivenlere korkarak çıkıp her yanı siyah renkle boyanmış, üzerinde kırmızı renkte sembol ve değişik yazıların bulunduğu kapının önüne geldi. Derin bir nefes alarak kapıyı 3 defa çaldı ve içeriye girdi. Yüzü burnuna gelen keskin koku ile daha da buruştu. Bu odadaki koku aşağıdaki kattaki rutubet kokusundan da beterdi. Odaya göz gezdirdiğinde her tarafta hayvan kemikleri ve organları, bebek ceninleri, küçük kan dolu testler, çeşitli eskimiş kitaplar, büyü malzemesi olduğunu tahmin ettiği eşyalar, duvarlarda değişik semboller ve her yana serpiştirilmiş bir sürü mum vardı. Gözleriyle hocayı aramaya başladığında onu çaprazındaki büyük minderin üzerinde oturmuş ve kendisine bakarken buldu. Hocanın cılız yapısına nazaran beyaz gür sakalları vardı. Giydiği siyah elbise, beyaz saçları ve çatık yüz ifadesi kendisini olduğundan daha da kötü gösteriyordu. Onunla aniden göz göze geldiğinde kollarında hissettiği baskı ile minderlere doğru itilmeye başlandı. Hocanın tam karşısına oturduğunda stresten dili damağı kurumuştu. Heyecandan söyleyeceklerini karıştırdığı için toparlamaya çalışıyordu ki hocanın kalın ve pürüzlü sesi odadaki ölümcül sessizliği bozdu. Derdin nedir? Neden yolun buraya düştü? Çağlar boğazındaki gıcığı temizleyerek emin bir ses tonu ile konuşmaya başladı. Eftarya'nın kendisinin olmasına çok az kalmıştı. Bundan sonra her gece onunla uyuyacak, gözlerini açtığı her sabah da onun gözlerini görecekti. Benim sevdiğim bir kız var. Adı Eftalya. Bana bir türlü yüz vermiyor. Onun büyüğüyle bana aşk edilmesini istiyorum. Hoca gür sesiyle korkunç bir kahkaha attı ve konuşmaya başladı. Bunun için mi beni rahatsız ettin? Benden başka bir hocaya da bunu yaptırabilirdin. Ben o büyülerden değil, daha etkili bir büyü istiyorum. Eftalya yaptığın büyü sonrasında tek çare olarak bana sığınmalı. Hasan Hoca biraz düşündükten sonra konuşmaya başladı. O zaman sana her insana yapmadığım bir büyüyü yapacağım. Yalnız çok tehlikeli ve pahalı. Kabul ediyorsan sen gittikten sonra büyüyü olmuş bil. Çağlar hiç düşünmeden kararlılıkla başını olumlu anlamda salladı ve her şeyi kabul ettiğini söyledi. Hasan Hoca cevabını aldıktan sonra keyifli bir sırıtış ile gözlerinin içine baktı. Kızın bir eşyası, fotoğrafı ya da saç teli gerekiyor. Yanında var mı? Çağlar hızla cüzdanını çıkardı ve içinden Eftalya'nın resmini bulup Hasan Hoca'ya uzattı. Bu fotoğrafı kendisi gizlice çekmişti. Evindeki bir odada bu fotoğrafa benzer yüzlerce fotoğraf vardı. Parayı da fotoğrafı da şuradaki kasenin içine koy. Kızın sana aşık olması için en güvendiğim cinimi görevlendireceğim. Kız sana aşık olmadan peşini bırakmayacak. Rüyalarına hep seni sokacak. Her anında seni işaret edecek. Yeri geldiğinde korkutacak. Eftalya sonunda bütün kapıların sana çıktığını anlayıp ömrü boyunca sana sığınacak. Çağlar hiçbir şey demeden elindeki paraları ve fotoğrafı kasenin içine koyup başını tamam anlamında salladı. Sonu ne olursa olsun Eftalya kendisinin olacaktı. Çok az kalmıştı. Yapacağın son bir şey daha var. Eftalya'nın ve senin doğum tarihlerinizi, annelerinizin, babalarınızın isimlerini şu önündeki kağıda yaz. Kendi fotoğrafınla birlikte sininin içine koy ve arkanı bir daha dönmeden buradan ayrıl.
Çağlar önündeki sinin üstünde duran kağıda hocanın istediklerini yazdı. Ayağa kalkıp hem bilgilerin yazılı olduğu kağıdı hem de kendi fotoğrafını paraların üzerine koydu. Gözlerini son kez hocanın gözlerine dikti. Hemen ardından arkasına dönüp hızlı adımlarla odadan çıktı. Evi incelemeksizin kırık merdivenleri hızlı inip tahta kapıyı açarak evden çıktı. Geldiği yoldan geri dönerek arabanın olduğu yere ulaştı. Hemen gazı kökledi ve bulunduğu yerden ayrıldı. Yaptığı iyi miydi, kötü müydü? Bunları ayırt edecek durumda değildi. Tek istediği Eftelya'ya sahip olmaktı. Gerisi hiç önemli değildi. Bu iş elbet bir gün olacaktı. Hasan Hoca ise önündeki sinede duran paraları keyifle sayıp kasasına yerleştirdi. Hemen ardından büyü ile gerekli olan malzemeleri çıkartıp büyüyü yapmaya koyuldu. Bilmiyordu ki yaptığı bu büyü daha önce hiç yaşanmamış olaylara sebebiyet olacak. İmkansız denilen bir aşkın ilk kıvılcımlarını yakacak. Bitmez tükenmez acıların çekilmesine vesile olacaktı. En önemlisi de asırlarca sürecek bir lanetin başlangıcını bu büyüyle atacaktı. Gecenin karanlığı mahallenin sessizliğiyle birleşince farklı bir dünya oluyordu aslında. Hiç de olmak istemeyeceğimiz bir dünya. Elime aldığım tepsiyi aceleyle salonundaki orta sehpanın üzerine koydum. Şöminenin ateşini kontrol edip bugün aldığım korku filmini DVD oynatıcısına taktım. Büyük televizyonun karşısında geniş ve yumuşacık koltuğuma oturdum. Battaniyemi üzerime çekip akşam yemeğimi koyduğum tepsi dizlerimin üzerine yerleştirdim. Kumandamın play tuşuna basarak filmi oynatmaya başladım. Dabbe serisinin en son çıkan filmini almıştım. Dediğim gibi korku filmlerini çok seven bir kızdım. Filmin her sahnesinde kahkahalara boğulmuştum. Final sahnesinden sonra battaniyemi dizlerimden sıyırıp boş tabak dolu tepsimi alarak mutfağa doğru ilerledim. Filmindeki sahneler hala aklıma geliyordu ve küçük kıkırtılarla gülmeye devam ediyordum. 2 katlı 3 odalı öğrenci evinde her yer minik duvar aydınlatmaları ve mumlarla döşeliydi. Loş ortamları çok seviyordum. Sarı saçlarıma ve renkli gözlerimin gizemliliğini daha da arttırıyordu. Tabi bunu ben değil, arkadaşlarım söylüyordu. Mutfağa gidip bulaşıkları makineye attıktan sonra mutfak masasında unuttuğum cep telefonumu ve girişten okul çantamı yanıma alarak yatak odama doğru ilerledim. Çantamı yere atıp banyoya girdim. Besmele çekip işlerimi hallettikten sonra odama geri dönüp pijamalarımı giyindim. Yere attığım çantamdan defterimi çıkarıp Görkem Hoca'nın ödev verdiği konu hakkında fikirlerimi yazmaya başladım. Yaklaşık 2 saatin sonunda ödevi bitirdim. Çalışma masamın üzerindeki romanı yanıma alarak yatağıma yattım. Tam kaldığım yeri açıp okumaya başlayacakken aniden üzerime çöken ağırlık ile elimde romanımla uyuyakaldım. Annem, Beyza ve kardeşim Emre evime gelmişler. Hep birlikte yatak odamda yatağımın üzerinde oturmuş saçma sapan bir tartışma yapıyorduk. Tartışmanın konusu annemin benden 2'de 1 banyoya gitmemi istemesiydi. Bana uzun ve kötü bakması, huzursuz olmama neden oluyordu. Kardeşim Emre de aynı şekilde bakmaya başladığında korkumdan ağzımı açıp tek bir kelime söyleyemedim. Kardeşimle bir süre sonra anneme uyup banyoya gitmem için ısrar etmeye başlayınca daha fazla dayanamayıp yarı karanlık banyoya adımlarımı attım. Birkaç adım attıktan sonra kapının kilit sesini duydum. Kalbim korktuğum için maraton koşmuşçasına hızla atarken kapıyı yumruklayıp kilidi zorlamaya çalıştım. Lakin kapı bir türlü açılmıyordu. Annemlere sesleniyordum ama nafileydi. Kimse gelmiyordu. Uzun uğraşlar sonucunda kapıyı açamayınca kanter içinde sırtımı kapıya yasladım ve kuruyan boğazıma inat nefes almaya başladım. Gözlerim tam karşımdaki 5 litrelik su şişesine kaydığında şişenin içindekini gördüğüme inanamadım. İçi canlı bir bebek ceniniyle doluydu. Nefesim sıkışmış, korkudan titremeye başlamıştım. Aklımdan bunun bilinçaltımın bir oyun olduğunu tekrarlayıp sakinleşmeye çalışırken içi cenin dolu şişenin üzerime doğru gelmesi ve şişenin ağız tarafından ceninin kollarının bana doğru uzanması ile bilincimi kaybedip yere yığıldım. Çığlıklar atarak kanter içinde yattığım yataktan sıçrayarak kalktım. Bu kabusu sanki gerçekten yaşamış gibiydim. Elimi yüzümü yıkamaya ihtiyaç duydum. Büyük ihtimal ile filmden etkilenmiştim. Aklıma kabusum geldikçe banyoya gitmekten korkuyordum. Gerçek olmayacağını bilsem bile. Banyo kapısının önüne gelince ilk önce ışığı açtım ve ardından lavabonun önüne gelerek elimi yüzümü yıkamaya başladım. Nedensiz yere aynaya bakmaya korkuyordum. Sanki kötü bir şey olacakmış hissi içimden çıkmıyordu. Kendime bir yandan bunların yersiz bir korku olduğunu hatırlatıp dururken, diğer yandan da hızlı hareketlerle elimi yüzümü yıkamaya devam ettim. Aniden gelen bir cesaret ile başımı yavaşça aynaya doğru kaldırdığımda gözlerimi dehşetle kapatıp açtım. Başımı sağa sola çevirip tekrar aynaya baktığımda aynada nasıl oluştuğunu anlamadığım bir buğunun üzerinde Çağlar yazısını okudum. İyi de evde benden başka kimse de yoktu ki. Bu yazıyı buraya kim yazabilirdi? Yoksa biri gizlice evime mi girmişti? Bir diğer ihtimal ise Çağlar'ın yediği tokattan dolayı benden intikam almak istemesi miydi? Kendimi biraz toparlayıp banyoya koşar adım çıktım ve kapısını kilitledim. Hemen aşağıda inip evin dış kapısını kontrol ettim. Her şey olması gerektiği gibiydi.
Temkinli adımlar ile tekrar odama çıkıp telefonumu elime aldım ve rehbere gidip polis olan arkadaşım Can'ı aramaya başladım. Telefon birkaç çalıştan sonra açıldı ve uykulu bir ses Can konuşmaya başladı. Alo, Eftelya. Şu ana kadar fark etmemiştim ama boğazım kuruduğu için sesim çıkmıyordu. Birkaç defa öksürdükten sonra geldiğini düşündüğüm ama aslında fısıldanan hallice sesimle konuşmaya başladım. Can, acilen evime gelmen lazım. Çok korkuyorum. Aniden hareketlenme sesiyle Can'ın yatağından kalktığını anladım. Şükürler olsun ki geliyordu. Ben 5 dakikaya çıkıyorum Eftelya. Hırsız falan mı girdi evine? Ne oldu? Bilmiyorum ama çok garip şeyler oluyor Can. Ne olur çabuk gel. Telefonu kapatıp Can gelene kadar oyalanacak bir şeyler bulmaya çalıştım. Saçımı tarayabilirdim. Ne zaman korksam veya canım sıkılsa saçlarımla oynamayı severdim. Makyaj masamın rahat kusuna oturup tarağımı elime aldım ve saçlarımı taramaya başladım. Aynaya bakmamaya özen gösteriyordum. Yine aynı olayı yaşamaktan korkuyordum. Yaklaşık 10 dakika sonra zilin çalmasıyla koşarak kapının kilidini açtım. Karşımda Can'ı görünce hemen ona sarıldım. Lakin sarılmam ile geri çekilmem bir olmuştu. Can anormal şekilde sıcaktı ve sarıldığım an bedenimi yakmıştı. Kendisine soru dolu bakışlarımı yollayınca bir açıklama yapma gereksinimi duymuş olmalı ki neden bu kadar sıcak olduğunu açıklamaya başladı. Biraz ateşim var Eftelya. Sen arayınca gelmeden duramadım. Dışarısı soğuk olduğu için de kalın giyindim. Ateşim yükselmiş olmalı. Bir insana göre hayli sıcak olsa da daha fazla üstülemeyip onu içeriye aldım. Can'ı odama yollarken kendim de mutfağa gidip su ısıtıcısına su koyup çalıştırdım. Bir bitki çayı yapsam iyi olacaktı. Sakinleşmem gerekiyordu. Mutfakta bitki çayımı içtikten sonra Can için yaptığım çayı da elime alarak odama gittim. Can yatağıma oturmuş, çerçevenin içindeki resmime bakıyordu. Küçük bir öksürük ile dikkatini bana vermesini sağladıktan sonra ilk önce bitki çayını eline verip içmesini istedim. Daha sonra banyo kapısına doğru ilerleyip kapının kilidini açtım. Can'ı yanıma çağırıp aynayı gösterdim. O aynaya bir daha bakmaya cesaretim yoktu. Odamın içine geri gelerek yaşadıklarımı anlatmaya başladım. Can büyük bir titizlikle banyoyu inceledikten sonra yanıma geldi ve elini alnıma koydu. Bu hareketine bir anlam verememiştim. Eftelya, sen iyi misin? Aynada dediğin tarzda bir yazı yok. Etrafa baktım. Yazıyı yazana dair hiçbir iz bulamadım. Yani eve zorla kimse girmemiş. Can'ın dedikleriyle oldukça sinirlenmiştim. Hayal gördüğümü ve kendi kafamda uydurduğumu düşünüyor olmalıydı. Bir anlık sinirle banyoya girip aynaya baktım ve gördüklerimden sonra aklımı kaçırmışçasına ağlamaya başladım. Eğinikliğe düşmüştüm. Bana neler oluyordu? Senden başkası bu yazıyı okuyamaz Eftelya. Peşini bırakmayacağım sen sahibinin olana kadar. Kolumdaki sızı ve ruhumdaki yorgunluk ile araladım gözlerimi. Burnuma gelen ağır ilaç kokusuyla hastanede olduğumu anlamam pek de uzun sürmedi. Ne olmuştu bana? Neden buradaydım? Bulanık görmemin geçmesini beklerken gözümün önüne gelen bölük pörçük görüntülerle yorgun bedenimi durduramadığım bir titremeye teslim ettim. Yaşadıklarım kahkahalarla izlediğim korku filmlerinden bir senaryo gibiydi. Odamda hiç ses olmaması, annemlerin daha hastaneye gelmediğinin işaretiydi. Birkaç defa sıkıca açıp kapadığım gözlerimi sonra net görmeye başladığımda etrafıma göz gezdirmeye başladım. Bembeyaz mobilyalar ile döşeli hastane odası, geniş pencereleriyle daha da ferah bir görünüme kavuşuyordu. Manzara gerçekten nefes kesiciydi. Televizyon tam karşıma konumlandırılmıştı. Gözlerim ile etrafı incelemeye devam ederken kapımın açılması ve güler yüzlü bir hemşirenin odama girmesiyle yatağımdan biraz da olsa doğruldum. Elindeki iğne tepsisiyle yanıma gelen hemşireye neyim olduğunu sordum ve cevabını beklemeye başladım. İkide bir gözlerimin içine bakıyordu. Lakin bir çift söz söylemiyordu. Garipti. Eline aldığı enjektörü minik cam şişedeki ilacı enjekte edip koluma iğne yapmak için hazırladı. Tam gözlerimin içine bakarak iğneyi aniden koluma sapladı. Hissettiğim acıyı kelimelere dökebilmek benim için çok zordu. Acıdan gözlerimden akan yaşlar damarlarımda hissettiğim yanma hissiyle daha da çoğalıyordu. Kalp atışım hızlanırken duyduğum sözlerin halüsinasyon veya yalan olmasını çok istedim ama gerçekti. Kalbim ve bedenin çağların olana kadar senin peşini bırakmayacağım. Benden kurtulamayacaksın Eftelya. Bu sözleri söyleyip iğneyi kolumdan çekti ve yere fırlattı. Korkudan sessizce ağlıyordum. Vücudumun her yeri uyuşmaya ve acımaya başlamıştı. Ruhum sanki birazdan bedenimi terk edip gidecekti. Hemşirenin biraz önce mavi renk olan gözleri şimdi simsiyah olmuş, yara bere içindeki elleriyle boğazımı sıkmaya başlamıştı. Ne kadar boğuşsam da benden güçlüydü. Kurtulmama izin vermiyordu. Nefesim gitgide azalırken son kez çığlık atıp yardım istedim ve ardından nefesim tamamen kesildi. Kendimi kapkaranlık bir girdabın içinde buldum. Kolumda tarif edemediğim bir ağrı ve annemin hıçkırık sesleriyle gözlerimi açtım. Annem yanı başımda ağlıyor, kendi kendine konuşuyordu. Ben yaşadıklarım ile şok olmuşken asıl darbeyi annemin söyledikleriyle almıştım. Neden yaptın annem? Neden kendini öldürmeye çalıştın? Neden kendi kendini boğazladın? Ya yetişemeseydik ne olacaktı? Ya sana bir şey olsaydı? Ölseydi ne yapardım ben?
Beni boğazlayan bir hemşireydi. Adım kadar emindim. Ben yapmamıştım. Hatta koluma iğne yapmıştı. Yaşadıklarımın hepsi gerçekti. O yaşadığım acıyı kabus olarak görmem imkansızdı. Annemin endişeli bakışları içindeki şüphe tohumlarını filizlendirdi. Ona bu yaşadıklarımı anlattığımda ya bana deli gözüyle bakarsa, ya beni akıl hastanesine kapatırsa, o zaman ne yapardım? Şimdilik hiçbir şeyi belli etmemem en iyisi olacaktı. Anne, ne oldu bana? Neden buradayım? Kurumuş boğazımın izin verdiği kadarıyla korku dolu gözlerle anneme baktım. Bana yaşlı gözleriyle bakıp pürüzlü sesiyle konuşmaya başladı. Her kelimesinden sonra hıçkırıklara boğuluyordu. Kızım, evde bir şey görüp korkmuşsun. Can'ı arayıp yanına çağırmışsın. Sonra birlikte senin gördüğün her neyse onu ararken birden sinir krizi geçirmeye başlamışsın. Can da seni apar topar buraya getirmiş. Acil olarak şehir dışına operasyona gideceği için de beni aradı. Hastaneye geldiğimde doktorumla durumun ile ilgili konuşmak için odamdan 5 dakikalığına dışarı çıktım. Konuşmanın ortasına bariz seslerin gelmeye başladı. Koşarak odaya geldiğimizde seni kendi kendine boğazlarken bulduk. Doktorlar seni zar zor zapt etti. İğne yaptılar, öyle sakinleştim. Çok korkuttun kuzum. Anlamadığımız dilde bir şeyler söyledim. Bağırarak, hatırlıyor musun? Dehşet dolu gözlerle anneme bakarken kanımın damarlarımdan çekildiğini hissettim. İyi de hemşire o kadar gerçekti ki. Hele yaşadığım o acı, ben kendi kendime mi yapmıştım bütün bunları? Korkudan vücudumu saran titreme artarken odamın kapısı açıldı ve Çağlar içeriye girdi. Yanıma gelmesini ve bakışlarının tenime değmesini istemiyordum. Bana attığı her adımda yüreğimde korku tohumları filizleniyorken ondan kaçmak için iyice battaniyeme sarıldım. Çok geçmiş olsun Estelya. Nasılsın? Biraz daha iyi misin? Sesi o kadar yumuşaktı ki bir an gerçekten üzüldüğünü düşünmüştüm. Arsızca bütün bedenimi süzüşü kendimi çok tuhaf hissetmeme ve utanmama neden olmuştu. Zor olsa da ondan korktuğumu ve çekindiğimi belli etmemek için normal davranmaya devam ettim. Eninde sonunda buradan gidecekti. En iyisi suyuna gitmekti. İyiyim, teşekkür ederim. Gözleri bir annemde bir bende mektup okurken anneme söylediği sözlerle nutkum tutulmuştu. Beyza Hanım, bizi yalnız bırakabilir misiniz? Başımı olumsuz anlamda sallarken annem gayet normalmiş gibi tamam diyerek odadan çıktı. Çağlar kapıyı kilitledikten sonra pencerenin perdesini örtüp huzursuzca yanıma yaklaşmaya başladı. Endişeli bakışlarım yüzünün her zerresine işlerken iki elini başımın yanlarına koyup yüzüme yaklaştırmaya başladı. Tuttuğum nefesim ciğerlerimi zorlarken aniden benden uzaklaşıp kahkaha atması aklımı karıştırmıştı. Bu adamın benimle derdi neydi? Seni öpeceğimi sandın değil mi Eftelya? Sabret, o günler de gelecek. Söylesene, çok mu istedin seni öpmemi? Ben bu konuları konuşmaktan bile utanırken onun böyle edepsiz olması iyice canımı sıkmaya başlamıştı. Bozuk olan sinirlerim iyice yıpranmış, beynim karmakarışık olmuştu. Sorusunun cevabını alamayınca gözlerindeki karanlık iyice arttı ve bir hışımla yanıma gelip iki eliyle yüzümü sıkı sıkıya kavradı. Gözlerimden kaçırdığım gözlerini gözlerine bakmam için zorladı. Söylediği kelimeler ölüm ile eşdeğerdi benim için. Onun olmaktansa ölürüm daha iyiydi. Bana bak Eftalya. Bu zamana kadar sustum. Seni bekledim ama artık beklemeyi değil. Ne olursa olsun beni bulacaksın, anladın mı? Ne olursa olsun. O yüzden bana alışmaya başlasan çok iyi olur. Bu sözlerinden sonra ellerinin arasındaki yüzünü sertçe yastığa bıraktı ve hızlı adımlarla kapıya ulaştı. Sert bir hamleyle kapının kilidini açıp odadan çıktı. Ben ise içinden çıkamayacağım düşüncelerimle hastane odamda yapayalnız kalmıştım.